Viyana'dan İstanbul'a dolar almaya gidiyoruz. Ustam be, euro verip dolar alman mı? 3300 euro ne kadar yapıyor dolar? 828. Alabilir miyim? Dışarıda 3828 euro dolar dedi. İçeri girdim. 3940 dolar dedi. Dedim o zaman bunu 4000'e tamamlayalım. 2500 küsür daha verdim. 4000'e tamamladık. Çok sevindim ya. Vallahi ben o parayı alamam abi. 3400 liradan hesaplamış sanırsam. Yazık. Onun şimdi iadesini yapacağım. Dediğim gibi 3400'den hesaplamış. Ama olsun 100 euroyu daha verdim. En azından hesabı bulaştırmayalım dedim. Boşver. Teşekkür etti. Ben de ona teşekkür ettim. Çünkü haram para yemez abi. Tabii her zamanki gibi ne yaptık abi? Önce biletimizi aldık. Biletimizi aldıktan sonra metromuza bindik. Metromuza bindikten sonra Prater durağında indik. Tren bekledik. Trenimize bindik. Havaalanına geldik. Tabii bilet almazsanız karşımdaki arkadaşa olduğu gibi sizin de başınıza gelebilir. Tam 105 euro ceza ödedi. Ben turistim dedi. I don't know dedi. Pay no dedi. Ama kontrolcü ne dedi? 105. Onun için gülme komşuna gelir başına, gerçi gülüyoruz ama yine de dikkatli olun. Biletinizi almayı unutmayın lütfen. Turistim, bilmiyordum, ilk defa oldu falan filan. Buraya sökmüyor maalesef. Hemen şu karşısı polis kontrol noktası. Oradan pasaportumuzu kontrol ettirip geçiş yapacağız. Daha sonra da kapılara varmış olacağız. Türkiye haricindeki tüm havaalanlarında bir kere kontrolden geçiyorsunuz. Havaalanına girişte kontrol olmuyor. Sadece şimdi kontrol olduğum gibi uçağa giderken kontrol oluyorum. Başka da sanırsam hiçbir havaalanında çift kontrol yok. Maalesef güvenlik sorunlarından dolayı ülkemizde bu tarz çift kontrol oluyor. Bir şey diyemeyeceğim. Haklılar yani. Çünkü içimizde birazcık hain çok. Yani ne yapacaksın? Girişte de çıkışta da kontrol ediyor adam. Buradaki kapılar non-EU, yani EU olmayan ülkelere ait kapılar. Tabii ki burada ne var? İrlanda'da bu kapılardan gidiliyor. Yani Viyana'dan Dublin'e gidecekseniz Schengen üyesi olmadığı için İrlanda'ya giderken de polis kontrolünden geçiyorsunuz. Tabii bu EU vatandaşları için geçerli değil. Kontrol yani öyle herhangi bir şey yok. Kimlikle de geçebiliyorsunuz. Sadece yabancı uyruklar İrlanda'ya giderken polis kontrolünden geçiyor. Çünkü vize de bakıyorlar. Orada Schengen vizesi geçerli değil maalesef. Genelde İrlanda bu kapıdan geçiş yapıyor. Dediğim gibi Avrupa Birliği'ne üye olmayanlar, Schengen'e üye olmayan tüm ülkelerin girişi D kapısından oluyor genelde. Diğer tüm Avrupa Birliği üyeleri diğer kapılardan çıkış yapıyor. Çünkü orada pasaport polisi yok. Onun için kontrol olmadan direkt geçiş yapıyorsunuz. Uçağa binerken bir kimlik kontrolü yapılıyor. Öyle uçağa alınıyorsunuz. Şimdi buradaki Red Bull fiyatları bakın 5.50, 6.90, 4.50 kola, 4.50, 5.50, 4.50. Şurada 14.90 var şarap. Viyana'dan İstanbul'a dolar almaya gidiyoruz. Amerika'ya gideceğiz. Dolar burada çok pahalı. Yok, işin esprisi bir yana, gerçekten burada mesela yaklaşık bir 4000 dolar alacağım. 4000 dolar alabilmem için en az 150-200 euro işlem parası vermem gerekiyor. Onun için 90 euroya uçak bileti aldım. İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'da dolar arayıp tekrar Viyana'ya geri döneceğim.
çıldırmış gibi savaşa gider gibi kalktılar ya. Ya Allah, ya Allah. Belki herkes. Neyse, ben biraz daha bekleyeyim. Sabiha Gökçen. Yeni piste indik. Onun için biraz taksi uzun sürdü. Ama yani bir pist daha eklenmiş, büyümüş. Sabiha Gökçen biraz daha büyümüş. İyi olmuş böyle. İstanbul'a hoş geldiniz. Yani hoş geldim. Şimdi metroya gidelim. Yalnız uçak bildiğin hayvanat bahçesi gibiydi. Maşallah. Maşallah. Çıkışa geldik. Şimdi buradan çıktık mı da tamamen özgürlüğümüze kavuşacağız. Gümrüklü gümrüksüz yer var. Benim gümrüksüzüm çok şükür. Turist avcıları burada. Arap turist olur, İngiliz turist olur. Tabii. Araplar tercihimizdir. Arap olursa güzel olur. En azından birkaç tur attırırız. Oğlanın nişanını yaptırırız. Öyle devam ederiz. Türkler genelde tercihimiz değil. Lütfen siz metro kullanın, otobüsle yolculuk edin. Türkleri sevmeyen taksiciler. Evet, bak boş araba var, boş araba var diyor. Bunları Arapça söyleyeceksin baba. Allem kullem, yallah, yallah, hik, yok, hik. Yoksa öbür türlü anlamaz. Boş nedir? Arabik, Arabik, Arabik. Arabik, taksi, Arabik, taksi, taksi. Evet, taksi Arabik. Ne kadar? $200. Wow, $200 ya. Aa, ucuzmuş hacı, gezelim. Neyse, ben metroya gideyim abi. Zaten dostlar şuradan çıkıyorsunuz. Yaklaşık bir 50-100 metre yürüyün. Metro orada. Metro şimdi çok iyi oldu. Bakın anlatacağım, onu da anlatacağım size. Ya buradan biniyorsun baba. Kadıköy. Kadıköy ya da Ayrılık Çeşmesi. Aha. Ha, bilmiyor musunuz? Tamam. Hemen şurada zaten. Ayrılık Çeşmesi. Ayrılık Çeşmesi'nden de Marmaray. Bitti. Metro hemen şurası dostlar. Geldiniz mi? Arkadan yaklaşık bir 100 metre yürüyeceksin. Metroya ineceksin. Buradan da istediğin yere, yani Kadıköy'e kadar gidiyor. Kadıköy metrosu zaten bu. Uzatmışlardı Sabiha Gökçen'e kadar. Kadıköy metrosu. Ben Ayrılık Çeşmesi'nde Marmaray'a binip semte devam edeceğim. Böylelikle mutlu sona ulaşmış olacağız. Kartımızı basıyoruz. Geçiyoruz. Tekerin içine valizini koyma. Gel şimdi. Evet, 35 lira çekti. Daha sonra da Marmaray'da 50 küsür çekecek. Ama onun iadesi oluyor. Abi burada çok ağır bir sidik kokusu var yalnız ya. Buraya mı işemişler? Tuvalet mi kaçıyor? Ne yapıyor abi ya? Böyle bir sidik kokusu olmaz ya. Buraya ama su sızıyor sanırsam. Metromuza bindik. Şöyle göstereyim size. Şöyle göstereyim bakın. Masmavi. Kadıköy metrosu bu. M4. Ayrılık Çeşmesi'ne de geldik. Şimdi Marmaray'a çıkacağız. Marmaray'dan da 4 durak mı? 4 durak mı? 5 durak mı ne? Zeytinburnu. Ondan sonra bugünlük bitti. Yarın da dolar almaya gideceğiz. Zeytinburnu'na da geldik dostlar. Dediğim gibi yarın görüşürüz. Dostlar dolar almaya şu an Sirkeci'ye geldim. Zeytinburnu'nda birkaç fiyat aldım. Yaklaşık olarak 3.300 euroya. Biri 3.810 dolar dedi. Bir diğer firmada 3.823 dolar dedi. Bakalım 3.300 euroya Sirkeci'de, Eminönü'nde kaç dolar alabileceğiz? Çok merak ediyorum. Genelde burasının ödemesi daha iyi oluyor. Onun için buraya geldim. Hem gezeyim hem de dolarımı alayım. Böylelikle her iki tarafta mutlu olsun. Genelde bu Sirkeci'deki ilk dövizciler birazcık karsız oluyor sizin için. Ona söyleyeyim. Ben biraz daha içeri Tahtakale'ye doğru gireceğim. Oradaki dövizciler çok iyi fiyat veriyor çünkü. Yani
Vallahi 4 euro 4 euro, 5 euro 5 euro abi. Parayı sokaktan toplamıyorum. Benim kârıma neresi gelirse orayı bulup oradan alışveriş yapmayı her zaman tercih etmişimdir. Sizin de aklınızda yer etsin. Şimdi Tahtakale'ye doğru yola çıktım. Tombik tamam. Ekecek bir şey ister misiniz? İçecek. Yok ya. Tamam işte elde olacak tombik. Sağ olasın. 100 gram 350, 150 gram 500, 200 gram 650, 300 gram 950. Çok güzel. Sana mı veriyoruz hocam? Oraya verebiliriz. 350. Yani döner fena. Oo, yokum. Hadi hayırlı işler al. Kolay gelsin. Evet, aldık. Şimdi yeme zamanı. Tuzsuz lan bu. Neyse şuraya bir çekeyim. Kaldı. Islak mendil. Bu çok amaçlıdır. Önce ellerimizi sileceğiz. Sonra kulak arkalarımızı, şöyle yüzümüzü, boynumuzu falan. Sonra gözlüğümüzün şu kenarlarını şöyle. Ondan sonra işte kameramızı tutacağımız yerleri şöyle temizleyeceğiz. Şu an ekrana dokunamıyorum çünkü bulanıklaştıracak onun için. Yani çok amaçlı ıslak mendil. Neyse bakalım, buralar çok şeydi ama bunlar da artık şey yapmıyor, cimrileşmiş. Ustam be, euro verip dolar almak alınan mı? 3300 euro ne kadar yapıyor dolar? Efendim abi? 3828. Alabilir miyim? Abi içeri gelmen lazım. Efendim? İçeri gelmen lazım. Tamam. Dostlar, dışarıda 3828 euro dolar dedi. İçeri girdim. 3940 dolar dedi. Dedim aga hemen yaptıralım, hiç sıkıntı değil. 3940 dolar. Ondan sonra ne yaptık abi? Dedim o zaman bunu 4000'e tamamlayalım. 2500 küsür daha verdim. 4000'e tamamladık. Çok sevindim ya. Vallahi mükemmel bir para. Şuradan kaçalım hemen. Abi bu adam yanlış hesaplamış ya. 3400 Euro'dan hesaplamış. Ben o parayı alamam abi. 3400 Euro'dan hesaplamış sanırsam. Yazık. Onun şimdi iadesini yapacağım. Ama bu dövizci bayağı bir hata yapıyor. Şimdi adımız da dolandırıcıya çıkmasın. Gidelim iade edelim. Bu sefer adımız çıkacak. Neyse, geçen de aynı hatayı yapmışlardı. Millet kaçtı ama oradan. Yok abi ben kendime yediremem. Haram. Haram para. Dediğim gibi 3400'den hesaplamış. Ama olsun, 100 euroyu daha verdim. En azından hesabı bulaştırmayalım dedim. Boşver. Teşekkür etti. Ben de ona teşekkür ettim. Çünkü haram para yemez abi. Haram parayı asla ne cebime sokarım ne çoluğuma çocuğuma yediririm. İsteyen istediğini düşünebilir. Enayi de diyen olabilir. Ama yok. Olsun. Böylelikle içim rahatladı. İyi ki kontrol ettim ya. Gerçi benim telefon numaramı aldı. Arkadaşla konuştuk. Eğer dedi biz sana öyle fazla hani hesap yanlışlıkla senin lehine veya aleyhine olsa da telefonu onun için alıyoruz zaten dedi. Çünkü olur da parayı eksik veririm dedi. Yani ben seni nereden bulacağım falan dedi. Dedim hiç sıkıntı yok. En azından farkına vardık. Geldik, helalleşelim. Herkes yoluna baksın. Şimdi yemeğimi yiyebilirim gönül rahatlığıyla. Ya durduk yere 100 euro zararı olacaktı adamın. Yazık, günah yani.
Dostlar, dürüstlükten zarar gelmez. Eğer farkına varıyorsanız, biri size fazla para veriyorsa lütfen iade edin. Kimse kimsenin hakkını yemesin. Ben adamın Vallahi 200 gram da kestane alacağım ya. Kolay gelsin abi. Bana 100 gram versene ya. Eyvallah, sağ olun. 200 gram dedim ama 100 grama düştüm çünkü ya doymak istemiyorum açıkçası ya. Bu sefer her şeyi çok yiyince kötü oluyor. 100 gram kestane yeter. Şimdi sahil kenarına ineceğim. Orada kütür kütür yiyeceğim. Kütür kütür. Kütür kütür. Siz 200 gram yiyin. Evet. Kestanemizi böyle bir manzarada yiyeceğiz dostlar. Bakar mısın? En sevdiğim yer. Karşıda Galata Kulemiz, Karaköy, Galata Port, Boğaziçi Köprüsü. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Kestanemiz. Çocukluğum geçti buralarda dostlar. Ha? Merhaba, hallo. Where are you from? Vienna. Vienna. Ach, dann können wir Deutsch sprechen. Ja, kein Problem. Darf ich mich hier hinsetzen? Oder? Natürlich kein Problem. Ich sehe, du filmst auch. Ja, ja. Für YouTube. YouTube, ja, ja. Wie heißt du auf YouTube? Bugün de geziyoruz. Das ist ein kleines... Es ist nur 3090, glaube ich. Oder 3000. Ja. Schreib mal rein gerne. Und machst du TikTok, oder? Ich bin live auf Twitch. Ah, Twitch. Livestream. Du ist anders. Ja, ja. Regelt so sehr. Ich sehe nicht bugün. Sorry. Ja, für mich, ich will ein bisschen Türkisch lernen, aber es ist sehr schwer für mich. Also, ja, wenn ein paar Wochen da lassen, ist kein Problem. Ein paar Wochen. Ja, sicher. Du musst zuerst Schimpfwort reden. Musst lernen. So wie ich bin hier geboren, weißt du? Genau, also du bist Türk. Und jetzt erstes Mal in Istanbul. Okay. Sehr schön hier. Naja, film dich İstanbul ist gut, auch. Sag, aber Merhaba, manche Leute ist Arschlöcher, ja? Ja? Okay, pass auf. Überall auf der Welt. Na, ja, gerne, Ja? sicher. Aber wenn Taxifahrer oder so, pass auf. Ich hasse solche Menschen. Weil, zum Beispiel, wenn du hier Ja. sagst du, ich fahre nach Aksaray. Aksaray in 2-3 Stationen, ja? Ja. Für die Straßenbahn. Aber er sagt zum Beispiel 100 Euro, 100 Dollar. Wie geht das, Ere? Scammer. Ja, Scammer. wie geht das? Deshalb niemals Taxi fahren in Istanbul. Ja, dumm, ja? ich bin Türke, ich benutze kein Taxi. Besser ist. İstanbul Kat burada. Ja, ich habe auch. Dann, Ist ich habe besser. keinen Kopfschmerzen, weißt Aber ich guck mal, so kann ich rausfahren, dann sieht man uns besser. du? Ja. Ja, guck mal, Chat, sagt mal Hallo hier zu ihm. Hallo, sehr. Guck mal, hier ist mein Live-Chat. Aha, sehr Die gut. Leute uns jetzt. Merhaba. Wie ist das Internet hier, Chat? Ist Ich okay? habe kein Twitch, aber ich schaue kurz. Musst du runterladen, ist gute App. Ja, ich schau mal. Internet ist okay, oder Chat? Bitte nimm's. Bitte, eine. Ja, passt. Dankeschön. Bitte. So, teşekkürler. Ich habe Probleme. Ich habe so, wie sage ich korrekt? Sag nochmal. Sağ ol. Teşekkürler ist, wenn schwierig, sagst du einfach sağ ol. Sağ Sağ ol. ol. Ya. Dostlar, demin Oscar'la tanıştım. Berlin'den gelmiş. Twitch'ten canlı yayın yapıyordu. Demin büfede görmüştüm. Yanıma geldi, oturabilir miyim dedi. Sağ olsun, güzel bir muhabbet ettik. O da canlı yayında beni paylaştı. Eğer ki Twitch kullanan dostlarımız varsa Twitch'ten Fast Food Boss olarak arattırırsa, Oscar'ı takip ederse çok mutlu olurum. Instagram'da da sayfası var. Şimdi ben onu takip ettim. O da beni takip edeceğini söyledi. Yani sağ olsun, iyi çocuk. Gelmiş böyle gezip canlı yayın yapıyor.
Yani fast food'un, sokak lezzetlerin kralı. Onu da takip ederseniz sevinirim. Şimdi şöyle güzel bir yerden size veda etmek istiyorum. Benim dolar alma videom bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı, altına yorum yapmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Bay bay.